Bu videonun ismini ben uydurmadım. Food porn kelimesi aslında böyle seksi, erotik bir kelime gibi gelse de normalde Instagram hesaplarının özellikle, ama eskiden Instagram değil de gazete ve dergilerinde yiyecekleri ve çeşitli yiyecek gibi görünen şeyleri daha havalı, daha iştah çekici, işte açıcı şekilde size sunması. Şu an ekranda gördüğünüz örnekler gibi böyle daha bir canınız çekiyor. Bunun birçok Instagram hesabı var. Çeşitli Instagram hesapları havalı şekilde size sunuyor. Ama eskiden yiyecekleri bu şekilde paylaşmak çok hoş değildi. Çünkü alan var, alamayan var olayı vardı. Ama artık herkes paylaştığı için genel bir hastalık, salgın haline döndü food porn. Food porn bizde de aslında var. Yani Türkiye'de birçok Instagram hesabı bunu paylaşıyor. Ama benim gördüğüm televizyonlarda, yine Instagram'da en şehvetli, en fetiş şekilde mesela etle poz veren kişi Nusret'tir. Eti döver, şaplaklar, karanfil takar çıkarır, öper, ağzında karanfille poz verir. Az önce karanfil neredeydi? Düşün. Böyle bir insan tabii ki bir keyif ve hayranlık yaratıyor. Çünkü yani dünyaya satıyor bu şovu. Acayip de şov yapan bir Instagram hesabı vardır. Bazen abartsa da. Ama şimdi göreceğiniz şeye ben gördüğümde hazır değildim. Elimde ıhlamur bardağı vardı ve püskürttüm. O yüzden görüntü için özür dilerim. Baştan söyleyeyim, artı 18 bir görüntü gibi gelecek ekrana ilk geldiğinde size, ama yiyeceğinizi içeceğinizi kenara bırakın. Çünkü ilginç ve komik bir görüntü. Ve işin ilginci, bu görüntü gerçekten bir belgesel. Yani bir hanımefendi geziyor illeri. Sırada Adana var. Hani böyle illeri gezip yemekleri gömüyorlar ya, Mehmet Yaşın gibi. İşte öyle bir hanımefendi Adana'ya gidiyor. Ve Adana'da çekim sırasında oluşturduğu görüntü bu. Şimdi ben ne diyeyim, yani ekranda gördüğünüz şey maalesef gördüğünüz üzere biraz ilginç bir açı, ilginç bir komik durum. Ama işte food porn aslında bu da aynı zamanda. Çünkü orada, yani şu an gördüğünüz resimde niyet kötü değil tabii ki. Ya aslında kendi lafımı sonra montajda balla keseyim. Çünkü hani görüntü aslında öyle denk gelmiş ve çirkin bir görüntü değil ama yani şu iştah ve gerçekten sunum gerçekten güzel. Ezgi Sertel'miş ismi, sonradan öğrendim. Gördüğünüz gibi gayet iştahlı bakıyor ve gayet keyifli izliyor. Aslında Adana'nın kebabına olan hayranlığı sergiliyor. Ama ben böyle bir şey görmedim. Peki, şimdi gelin reklam dünyasına geçelim. Reklam dünyası da sizi birçok şekilde aldatıyor. Tabii 1950'lerden beri. Fotoğrafçılık siyah beyazken çok sorun değil, ama şimdi renkli fotoğrafçılık, daha yüksek piksel, daha kaliteli görüntü, daha çok renk, daha iyi videolar, 4K videolar. Gelin bakalım bizi nasıl kandırıyorlar. Evet, reklamlarda bizi nasıl kandırılıyor? Her şeyden önce sağdaki ve soldaki bardak arasında farkındaysanız bir buhar tütme olayı farkı var. Bu tütmeyi pamuklarla yapıyorlar. Normalde her gıda yeterince duman çıkarmayacağı için içindeki su miktarı belli bir süre sonra biter. Ama siz böyle tüten, havalı ve güzel görüntüler elde etmek istiyorsanız, sanki dumanı yeni üstündeymiş gibi, arkasına ya böyle bir teknolojik cihaz koyuyorsunuz duman tüttürecek, ya da pamukları mikrodalgaya atıp mikrodalgadaki pamukları getirip arkasına koyuyorlar. Çünkü mikrodalgada su ve pamuk daha uzun süre ısı üretebiliyor ve pamukları arkasına koyup ürünleri, hamburgerleri, şunları bunları tütüyormuş gibi gösterebiliyorlar. Bir diğer konu dondurma. Dondurma reklamlarını tabii ki ışık altında çekmek çok zor. Çünkü o ışıklar yüksek ısı yaratıyor. Ve tabii ki dondurmayı bu kadar uzun süre elimizde bile tutamıyorken ışıkların altında, spotların altında nasıl tutalım? İşte burada muhteşem, her zaman en sevdiğim şey geliyor. Patates. Bu gördüğünüz şeyler patates püresi. Ama görüntü harika değil mi? Ve işte o patateslerden istediğiniz kadar kat kat, renk renk çıkabiliyorsunuz. Kat boyayı, ver patatesi, al sana o gördüğünüz muhteşem dondurmalar. Hiç merak ettiniz mi? Niye hiç böyle dondurma yemediniz? Bu şekilde. Ve bir diğer konu. Bunlar Türkiye'de çok fazla yaygın olmasa da mısır gevreği, cereal diyorlar. Ve bunları sütün içine koyunca lapalaşıyor. Ama bu şekilde kimse yemeyeceği için ve güzel bir görüntü olmadığı için bulamaç şeklinde, normalde görüyorsunuz süt katınca bu hale geliyor. Ne kullanılıyor biliyor musunuz? Tutkal. Bir kabın üzerine kısacık bir alan oluşturuluyor. Sera streç falan gerilip, derinlik ihtiyacımız değil, ve tutkal dökülüyor. Bu dökülen tutkalın üzerine neyi koyarsanız koyun hiç içine çekmediği için saatlerce çıtır çıtır durabiliyor. Bisküvi ya da mısır gevreği, istediğinizi koyup tutkalın üzerinde harika bir görüntü sağlayabiliyorsunuz.
Üstelik sütünüz ışıktan şundan bundan ısıdan etkilenmediği için yani tutkalınız o da taş gibi duruyor. Ve bakın bir kaşıkta hiçbir ürün dağılmadan yapıştığı tutkalda ne kadar harika gözüküyor. Bu süt olsaydı o damlayı orada tutabilecek miydiniz? Ve geldik etle ilgili en büyük sahtekarlığa. Etleri böyle hamburger reklamlarında ya da televizyonlarda ya da gazetelerde, ilanlarda, internette böyle nar gibi görüyorsunuz. Halbuki üzerlerinde iki tane hile var. Bir, ısıtılmış demirler basılıyor. İki, üzerinde ayakkabı boyası var. Şu gördüğünüz muhteşem görüntü ki ben bu kadar az pişmişini sevmem. Aslında ayakkabı boyasıyla oluşturuluyor. Ayakkabı boyasını etin istediğiniz yanmış gibi görünmesi gereken yerlere sürüyorsunuz. Hepsi bu. Ve geldik meyveler size nasıl pırıl pırıl gözüküyor. Aslında marketten aldığınız meyvelerin üzerinde bir miktar wax var. Ama bu yetmiyor. Daha parlak gözükmesi için saç spreyi sıkıyorlar. Gördüğünüz gibi bu meyveler ışıl ışıl sizin karşınıza geliyor. Kirazlar. Ve geldik bal görünümlü olan ya da yurt dışındaki adıyla aslında daha çok kullanılan şey akçaağaç şurubu. Ama bizde bal görüntülerinde de bunu kullanıyorlar. Motor yağı. Böyle havalı, güzel, akışkan, pırıl pırıl bir şey ancak motor yağı maalesef veriyor. Diğer şuruplar akıp gidiyor. Hamburgerlerde de pastalarda da o katları üst üste tutabilmek için araya karton koyuyorlar. Üstünü kremayla işte erimiş cheddar peyniriyle falan filan kapattın mı sana mis gibi pasta gözüküyor. Ya da hamburger. Reklamı hiç yapılmasın diye özellikle güzel bir görüntüde bulmadım. Gördüğünüz üzere biraların o köpüğü ya da kolaların o üzerindeki baloncuklar falan filan ya bulaşık suyuyla ya da antiasit tabletler var mideler için kullanılan onlarla sağlanıyor. O baloncuklar, o köpükler bu şekilde ekleniyor. Ve geldik havalı o kremalara. Bu kremalar maalesef ışık altında süt ürünü olduğu için dayanamaz. O yüzden de tıraş köpüğü kullanılıyor. Şeklini istediğiniz kadar koruyabiliyorlar. Çok daha güzel gözükmüyor mu? Bakın. Gazlı içecek reklamlarında birkaç aldatma var. Birincisi buzların hiçbiri buz değil, plastik, buz şekli verilmiş plastik küpler. İkincisi dışına sprey ile su sıkılıyor ki sanki terlemiş, soğukmuş, soğuk içecekmiş gibi gözüksün. Üçüncüsü kesinlikle içerisine mide asidi tableti atılıyor ki kabarcık kabarcık çünkü o kola 5 saat çekimde mutlaka gazı kaçacak. Sürekli doldur boşalt. İdeal iş ayarına hiç gerek yok. Ekranın sağında gördüğünüz o muhteşem soslar var ya, hepsi mum. Aslında bal mumu ama mum neticede. Ve gördüğünüz gibi bu kadar güzel gözüküyor. İster içine ot kat, istersen boya kat ama böyle harika bir görüntü çıksın. Hepsi mum. Şimdi göreceğiniz kısımsa maalesef reklamların biraz kadın vücudunu kullanarak hile yapması etik değil. Belki böyle biraz uyarı gerekiyor. Ama gördüğünüz gibi özellikle hamburger firmaları reklamlarda çirkinleşebiliyor. Carl Jr. firması bunu daha da öteye ve daha çirkine de taşıdı. Gördüğünüz gibi. Evet, gördüğünüz üzere eti ayakkabı boyasıyla istediğiniz renge getirmek güzeldir ve aynı zamanda dondurma yerine patates size göstermek daha eğlenceli. Neden? Çünkü insanoğlu gördüğünü sever. Bildiğini değil, gerçeği değil, gördüğünü sever. Peki ben Haluk Tatar. Umarım keyifli, eğlenceli bir video olmuştur. Birazcık kafanız dağılsın istedim. Bunu internette aramak isterseniz food porn. Bu iştahlı şekilde gıda sunma ki Instagram'da, Flickr'da bir sürü hesap var. Ve aynı zamanda eğer ki reklamcılık dünyası için yemeği havalı göstermeyi ararsanız da food styling diye arayabilirsiniz. Ben açıklama bölümüne 3-4 tane link koydum. Bir tanesi Anthony Bourdain'in yemek üzerine çektiği, bu food porn üzerine çektiği bir bölüm. 5. sezondan yanılmıyorsam. Ve birkaç tane de böyle faydalı olacak, eğlenceli link izlersiniz. Siz de aşağıya yazın. Türkiye'de gördüğünüz food porn, yani böyle yemekleri size eğlenceli ve ilginç gösteren, sizi acıktıran Instagram hesapları hangileri? Reklam bile yapabilirsiniz kendinizinkini abartmadan. Sadece hesabı yazın. Umarım sevdiğiniz eğlenceli bir video oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.